Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Serdar hocamız var. Kendisinin derinliklerine aşığım ben. Gerçek anlamda geçenlerde hatta bir tane etkinliğine de katıldım. Çok yüksek bir şifa potansiyeli var. Çok yüksek bir farkındalık potansiyeli var. Bilincimizi aşmakla ilgili müthiş bir potansiyeli var. Bugün kendisini dinleyeceğiz. Aslında kendisinin birçok konusu var. Yani bize anlatabileceği belki listelesek yani 100'ün üzerinde odaklı konusu çıkacaktır diye düşünüyorum. Bugün bize kurban psikolojisi konusunda konuşmak istedi, derinleşmek istedi. Ve biz de bugün kurban psikolojisiyle ilgili kendisini dinleyeceğiz. Akışta neler gelirse bakalım. Önce kendisini bir tanıyalım. Serdar Hocam, kendini kısaca bir tanıtmış olsaydın neler söylerdin? Seni bir dinlemek istiyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum o içten ve naif ifadelerinden dolayı. Çok naziksin gerçekten. Umuyorum bu övgülere gerçekten de mazhar olabiliyoruzdur, hakkını verebiliyoruzdur. Ee, Serdar Yeşilyurt, geçenki toplantımızda bir anekdotla girdim ama şimdi burada zamanımız kısa olduğu için ona çok girmeyeyim. Hala tanımaya gayret ettiğim, zaman zaman onunla çok güzel seviştiğim, zaman zaman acımasızca savaştığım, zaman zaman insafsızca yargıladığım, zaman zaman da haddi hesabı olmaksızın şımarttığım e, bir ben Serdar Yeşilyurt. Ee, Onu tanımaya çalışıyorum. İşte bu gibi hamlelerimle, aksiyonlarımla hakikaten de tanımaya çalışıyorum. Yani bunu lafı güzel olsun niyetiyle söylemiyorum. Ve muhteşem bir dans bu. Tangoya benzetiyorum. Bazen sahneye bu benliğim çıkıyor. Ee, Böyle akrobatik o hareketlerini, o figürlerini yapıyor. Bazen sahneye diğer benliğim çıkıyor. Alan ona kalıyor, saha, meydan ona kalıyor. O gösterisini sunuyor. Böyle böyle bir dans halindeyiz. Tabii her zaman çok keyifli mi? Anlatırken çok keyifli. Her zaman keyifli olmuyor. Bu da işte hayatın bir tadı, rehası, raihası Hı ve hı. doğası böyle. Dolayısıyla işte bu tüm tatlarıyla beraber Serdar Yeşilyurt olarak var olmaya, bir şeyleri anlamaya, anladığımızda insanlarla paylaşmaya özen gösteren ve bu bağlamda da tabii ki profesyonel kimlikleri olan, etiketleri olan bir iş insanı aynı zamanda. Profesyonel koç, eğitmen, yazar e, ve tabii bunların alt dalları da var. Özet olarak söylüyorum. Kısaca böyle. Yani bilmiyorum ne kadar kısa oldu ama güzel de olsun. Devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani açacak olsak böyle sayfalar, kitaplar boyu gider. Onun için senin kitaplarını okumak gerekir. İnşallah onları da hepimiz okuyalım, şifalanalım. Onlardan da kısaca bahsetmek istersen aralarda bahsedebilirsin hocam. Tamam, tamam. Nasıl akışta gelirse. Kurban Evet, psikolojisi deyince ne anlamamız lazım? Kurban psikolojisi nedir? evet. Şimdi bu başlığı özellikle seninle yapmak istediğimiz, planladığımız bu programda belirledim. Çünkü birçok insanda dikkat ettiğim ve maalesef kurtulmakta zorlandıkları ama kurtulmanın imkansız olmadığı bir benlik hali, kurban psikolojisi. Öz itibariyle kökeni şuna dayanıyor. Ee, en belirgin nedeni özetle şu. Çocukluk evresinden başlayan kabul görmeme ve sevilmeme boşluğunun yarattığı ve ileriki yıllara yansıyan ve ileriki yıllarda da ergenlikten itibaren kendini kabul ettirme, kendini daha çok sevdirme, değerli olduğunu başkalarına fedakarlık yapa yapa, aşırı özverlerde buluna kendi değerini fark etme çabasında olanların e, bulunduğu bir sendromdur kurban psikolojisi. Ve esasında bireye, kişiye hayattan kesinlikle tat aldırmayan, özellikle de sürekli fedakarlık yapma gayretiyle hep kendini ikincil planda tutan, arka planda tutan, ihtiyaçlarını görmezden gelen e, ve nihayetinde gitgide küçülen bir kişiliğe doğru insanı sürükleyen vahim bir durumdur kurban psikolojisi. Çok güzel tanımladın hocam. Çok güzel tanımladın. Ben şimdi böyle bakınca şey düşündüm. Yani bunu niye böyle düşündüm bilmiyorum. Ee,
küçülen bir kişiliğe doğru gidiyor, değersizleştiriyor kendisini, değil mi? Evet, Değersizleştiriyor. Bu stratejik olarak değer bulmayla ilgili bir yapıya bürünmüş olsa kişi kendisini orada nasıl böyle kendisini gerçekleştirecek bir aşamaya doğru evrilebilir? Bunu kısaca senden dinlemek istiyoruz aslında. elbette. Bu zaten nihai noktada ortak varacağımız hedef bu. Bu Hı açılım hı. olacak. Ondan önce şöyle hani birden oraya sıçramamak adına Heh, biraz daha harika. yedire yedire. Tez canlılık bizimki. Yok Dinliyoruz yok, hocam. ama çok Harikasın. çok güzel yakaladın. Oraya geleceğiz de yedire yedire gidelim niyetindeyim. Çok Ee, mantıklı. Kurban psikolojisinin belirtileri vardır. Mesela onları da ben aktarmak istiyorum ki Hı hani izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz hem kendilerinde hem de çevresindeki insanlar da bu muhakemeyi daha net yapabilsinler. hı. Hı. Bir, özellikle de özveri konusunda hiçbir sınırları yoktur. Aşırı derecede özeldirler. İki, kendi ihtiyaçlarını görmezden gelirler. Başkalarının ihtiyaçlarını giderme pahasına kendilerini yok sayarlar. Üç, ve en çok bu hayatta e, gündemin içerisinde tanık olduğumuz, senin de mutlak suretle tanık olduğun, gözlemlediğin vardır veya kendi hayatımızda da uyguladığımız durumlarda oluyor bu. E, Hayır diyememe. Üç ve en güçlü belirti hayır diyememe. Dört, kendi yolculuğunda, kendi yaşam serüveninde kendini gerçekleştirme, inşa sürecinde biraz önceki o üç maddenin bütünleşik olarak ete kemiğe bürünmüş bir şekilde esasında eninde sonunda kendini yok sayma. Yani bir içe doğru. Ama buradaki hiçlik tasavvuftaki hiçlik değil. Orada bilinçli bir vazgeçiş var. Benlikten bilinçli bir vazgeçiş var. Burada ise zorunlu olarak bir istikametten bahsediyoruz. Çaresizlikten bahsediyoruz. Hı İşte bunlar e, bir insanın kurban psikolojisi içerisinde olduğunun en belirgin göstergeleri. Şimdi buradan tabii ki çıkmak mümkün mü? Hayatın şöyle güzel bir tarafı var. Şifa da hayatın içerisinde, hastalık da hayatın içerisinde. Yani esasında zaten tüm bu konuştuğumuz konular ve yaptığımız bu hizmet insana bunu hatırlatmak niyetiyle. Dolayısıyla kurban psikolojisinden tabii ki de çıkmak mümkün. Bunun için insanların biraz önceki anlattığım belirtileri ortadan kaldıracak adımlara ihtiyaç var. hı. Hı. Nedir bu? Bir, öncelikle kendi ihtiyaçlarının farkında olması ve bunu rahatlıkla ifade edebilmesi. İhtiyaçlarının farkında olacak ve rahatlıkla bunun ifade edebilecek. Hı hı. İki, ilişkilerinde sınırlar koyacak. Hı hı. Burayı parantezle birazcık açmak istiyorum müsaadenle. İlişkilerde sınırlar Çok koymayı, önemli. çizgiler koymayı. Şimdi Eleanor Roosevelt'in bir sözü var. Der ki, siz izin vermedikten sonra hiç kimse size kendinizi kötü hissettiremez. Hı hı. Bu ne demektir? Buna ben izin veriyorum demektir. Bu bağlamda Mevlana'nın e, bu noktada kullandığım bir vecizi var. Onu da içtenlikle ve seve seve paylaşmak istiyorum. Şöyle bir serzenişi var Mevlana'nın sevdiğine karşı. Der ki, bu gönül han değil, dergahtır. Öyle paldır küldür girilmez, yazıktır, günahtır. Şimdi buradaki serzenişi kime Mevlana'nın? Tabii ki de değer verdiğine. Diyor ki, sen diyor benim gönlümü, kalbimi öyle paldır küldür girerek lekeliyorsun, kirletiyorsun ama günah diyor. Çünkü burası bir dergah. Hı hı. Ben de eklemek istiyorum oraya. Hayatımızda hep bu gibi durumların sorumluluğunu ve kabahatini karşı tarafa atarız. İşte geldi deriz hayatımı mahvetti. Beni benden etti. Bana şunu yaşattı. Bana bunu yaşattı. Hepsine eyvallah. Eyvallah da ben de diyorum ki peki sevgili kardeşim, güzel dostum, bu dergah kimin? Bu dergahın sorumluluğu kimde? Bu Tanrı'nın evi olarak
vicdan olarak, gönül olarak, kalp evi olarak ifa edilen bu dergahın sorumluluğu kimde? Sende, bende. Peki eğer sen kendi sorumluluğunu unutup, kendini ihmal edip, kapını sonuna kadar her o kapıyı vurana sonuna kadar açarsan, bin bir çeşit insan var. Sen hepsinden o sorumluluğu, o bilinç düzeyini, o saygıyı, o muhabbeti bekleyebilir misin? İçinden tabii ki de hırsızı, arsızı, çapulcusu çıkacak ve seni senden edecek, derdest edecek, o dergahını mahvedecek, yağmalayacak. Acımadan kirli ayakkabılarıyla tepeleyecek senin kutsalını. Peki şimdi burada kabahat sadece karşı tarafta mı oluyor? Benim sorumluluğum nerede? Ben niye kendi dergahımı koruyamıyorum? Niye kendi kutsalımı özenle muhafaza edemiyorum? Dolayısıyla hani sınırlar koymak dedik ya, güzel dostum. Hocam Önceki toplantımız o kadar güzel anlattın ki şu an böyle huzur doldu ya. Vallahi böyle. huzurun, Ee, huzurun daim olsun inşallah güzel diyeyim dostum. yani böyle düşünüyorum. Biraz önce yayından önce konuştuğumuz konu mesela işte ay sonu ben biliyorsun bir özel şirkette çalışıyorum. Ee, Çok yoğun. Kota ile ilgili müthiş bir yoğunluk var. Ve şeye baktım mesela kendi etki alanındaki olan durumu koordine etmekten bahsediyorsun ya. Evet, Bizim mesela orada bütün arkadaşlarımızın her birinin böyle tamamlaması gereken bazı akışlar var. Biz ekip ruhuyla çok güzel bir şekilde orayı tamamladık mesela. çok güzel. Her birimiz birbirimizi destekledik bütün arkadaşlar. Müthiş bir noktaya geldik. Tabii bu noktaya gelene kadar hepimiz kendimizden bir hayli veriyoruz yani özveriyle. Evet, Bunun sonucunda şu anda ufak bir problem de yaşıyorum. Biraz önce söylemiştim. evet. Bunlar bununla ilgili senin o söylediğin şeyi tekrar bir söylesen canlı olduğumuzun belirtisi mi demiştin? Ne kadar tatlı bir şey. Ya bugün söylediklerin o kadar tatlı geliyor ki bana. Hep böyle içimi huzurla dolduruyorsun yani maşallah. Eyvallah. O Oraya da hafiften değinip sonraki maddeye geçebilirsin hocam. Dinliyorum evet, seni. eyvallah. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şimdi bu sınırı koymamız gerekiyor. İnsanların çoğu sınır koymakta zorlanıyor. Hakikaten zorlanıyor. Zorlanmakta da hakları var. Çünkü şöyle bir zandalar. Yani ben eğer sınır koyarsam ve dolayısıyla da hayır dersem acaba ürkütür müyüm, korkutur muyum, kaçırır mıyım ya da reddedilir miyim, kabul görmezliğim devam eder mi, beni dışlarlar mı gibi bir sürü arka planda o korku dolu mekanizmalar devreye giriyor. Hı hı. Ben de şunu söylüyorum, bunların hepsi olasıdır. Muhtemelen yalnız da kalabilirsin. Ama ve lakin kendini kaybettiğinde istersen milyonlar seni kucaklasın, yine de bütünlenemezsin, yine de tamlanamazsın. O yüzdendir ki öncelikle kendini kendinle tamamlaman ve akabinde zaten kendini kendisiyle tamamlayabilen bir insan dışarıdakilere karşı özel bir gayret sarf etmesine gerek yok. Çünkü yayılan enerjisi yeter. Evet ya çok güzel akıyor o enerji. Çok Çok tatlı güzel oluyor. akar, kendiliğinden akar. Ve dolayısıyla şöyle tabii ki yine bir çabada olacaksın, bir mücadele olacaksın ama Mutlaka. gereğinden fazla kendini harcarcasına ve harcatırcasına bir çabaya girmeyeceksin. Yine Burayı Mevlana'dan biraz aşabiliyoruz hocam da gelecek sanırım dengelemek için yapabileceğim şeyleri söyleyeceğim biraz daha diye düşünüyorum. Biraz aşabiliyoruz orayı gerçekten var yani ben kendimde de görüyorum yani onu. O evet sınırı biraz aşabiliyoruz. ne Yani güzel. onu biraz dengelemeye ihtiyacımız var. Ee, Yani esasında evet kesinlikle hani birazdan da fazla kanaatindeyim. Çünkü bu dengeyi oturtmazsak diyorum ya şey gibi aynı bu Sırat Köprüsü'nden gitmek gibi yani e, Hı, ne tamamen kendi içine yönelmek ve dışarıyı umursamamak ne de tamamen dışarıya bağımlı olmak ve içeriği ihmal etmek. İkisi de değil. Bir cambaz gibi o ipin üzerinde düşmeden o tek tekerle o cambaz bisikletinin üzerinde ilerleyebilmek bu elbette ki bir marifet, bir çaba gerektirir, ciddi bir gayret gerektirir. Ama aynı zamanda zaten hayatı da anlamlandıran budur, kıymetlendiren budur, bu çabadır. Güzel dostum. Dolayısıyla yine Mevlana'nın bir sözü aklıma gelmişken paylaşmak isterim. E, Diyor ki, kör olan için, kör bakan için elmas da bir cam da. Sen seni göremeyenlere bakıp da
kendini camdan sanma. Dolayısıyla şuna bir hak vermemiz lazım. Şu içimizdekine bir şans vermemiz lazım. Yani onun değerini anlamaya yönelik bir defa bir şans vermemiz lazım. Hadi anlayalım demekle anlaşılmıyor. Ama bunun için bu adımları atmamız, o bebek adımlarını bir atmamız lazım. Ve dolayısıyla zaten bu adımları, hani bu konular çok daha geniş konuşulması gereken konular. Hı hı. O adımları atmaya başladıktan sonra kendinden kaçışın kalmıyor. Zaten kendinle kavuşuyorsun. Yani mutlaka kavuşuyorsun, bir yerde buluşuyorsun ve kendi değerini, o içindeki hazineyi görmeye başlıyorsun. Ve sonrasında da sana karşındaki kör mü bakar, sağır mı yaklaşır ya da göre göre mi gelir, artık o onun meselesi. Sen bunu hiç dert etmemeye başlıyorsun çünkü kendi değerinin farkındasın artık. Evet, Hmm. ne dedik? Sınırlar koymak dedik ve tabii ki de hayır demek, hayır diyebilmek, reddedebilmek, geri çevirebilmek, kendi ihtiyaçlarını başkalarının ihtiyaçlarından geri tutmamak. Buda'nın bize aktardığı bir sözü var. Şöyle sesleniyor Buda: evrendeki diğer herkes ve her şey gibi sen kendin de kendi sevgi ve şefkatini hak ediyorsun. O yüzdendir ki geri geldiğinde karşımızdakine ya da dışımızdakilere hayır diyebilmek içimizdekine evet demektir otomatik olarak. Hayır demekten çekinmeyeceğiz. Yani eğer içimize sinmiyorsa, ben burada değersizleşiyorsam, ben burada kıymetsizleşiyorsam ve bu bile bile istismar ediliyorsa ve tekrar tekrar yapılıyorsa artık orada durmayacağım, durmamam lazım ya da buna bir hayır, dur demem lazım ve demeliyim de. Dolayısıyla bu maddeyi de ekliyoruz. Hayır deme maddesini de ekliyoruz Hı hı. ve elbette ki yeniye yer açacağız hayatımızda. Bunun için de kabımızı birazcık boşaltmamız lazım ve bunun için de bir önceki konumuzda da altını ısrarla çizdiğim gibi içsel meditasyonlara birazcık ağırlık vermemiz lazım. Kabımızı boşaltabilmemiz için. Hı hı. Yani nelere evet diyeceğiz, nelere hayır diyeceğiz. Oturup bunun bir listesini çıkaracağız. Ben nasıl bir benlik istiyorum? Nasıl bir hayat istiyorum? Ve bunun için nelere evet demeye ve nelere hayır demeye hazırım diyerek bunun böyle adam akıllı tabiri caizse bir listesini çıkarmamız lazım. Hı hı. Önereceğim 5 adım bu sevgili dostum. 4 yazdım. Şey mi, meditasyonlara yer açmak. Şimdi bir dedim, kendi ihtiyaçlarının farkında olması ve ifade edebilmesi. İki, Evet, ilişkilerinde evet, sınırlar koyması. Üç, evet. hayır diyebilmek. Kendi ihtiyaçlarını işte ön plana almak. Kendi şefkatini hak ettiğinin farkında olmak. Yeniye yer açmak. Özür dilerim. Dört, Seçenekler yaratmak. Seçenekler dört, yaratmak. yeni yer aç dedim. İşte kabı boşaltabilmek için içsel meditasyonlara önem Onunla verdim. bağlantılı. O onunla 5, bağlantılı. seçenekler mi dedin beşte? Seçenekler yaratmak. Evet. Seçenekler yaratmak. Şimdi seçenekler yaratmak e, yani bu iş anlamında da olur. Çok net Hı söylüyorum. hı. Eş Hı anlamında da olur. hı. Hı. Hayat tarzı anlamında da olur. Bu bir davranış modeli anlamında da olur. Seçenekler yaratmak. Hani bunları konuşmaktan insanlar sakınmamalı. Hı Eğer beni mutlu ve tatmin etmiyorsa, hı. Hı. şöyle bir geri yansıması oluyor bunun. Benim de o işi mutlu ve tatmin etmemin imkanı yok. Açık ve net. Çünkü bir işten dolayı ben eksik kalıyorsam aynı eksiliği ben de o işe yansıtmak zorunda kalıyorum. Sistem böyle işliyor. Dolayısıyla burada dürüst olmamız lazım. Eğer ben bir işten mutlu ve tatmin değilsem kendime beni mutlu ve tatmin edebilecek yeni iş kollarına yönelmem lazım. Bu alternatifleri ortaya koyabilmem lazım ve çok da geçmeden hem iş yerine karşı sorumluluğum, kuruma karşı sorumluluğum, insani olarak ve aynı zamanda da kendime karşı dürüstçe sorumluluk anlamında orayla konuşup gerekiyorsa bağları koparmam gerekiyor. Ki ben yani kendi kurumsal geçmişimde bunu çok rahatlıkla yapabilmiş bir insanım. Hani maddi kaybı ne olursa olsun Hı şunu hı. karşımdakine de çok rahat hakikaten söylemişimdir. Bu noktadan sonra size faydalı olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü iş beni mutlu etmiyor. Bu cümleyi çok rahat kullanabilmiş bir insanım. Harikasın. Önemsiyorum bunu.
E, Dolayısıyla ilişki anlamında da birçok bağımlı ilişkilere tanık oldum. Özellikle bu Concord yanılgısı sendromunda olduğu gibi insanlar o bağımlı ilişkiyi kaybetmemek adına, o yaptığı yatırımı, harcadığı zamanı kaybetmemek adına o bağımlılığı ısrarla ve inatla sürdürüyor. Ama iki taraflı olarak da maalesef bataklığa doğru ilerliyorlar. Yani burayı da kesebilmek lazım. Şu metaforu kullanıyorum. İnsan ilişkileri bir ağacın dalıyla meyvesi arasındaki bağ gibidir. Eğer bir meyvenin o daldaki olgunluk süreci, olgunluk serüveni tamamlandıysa meyve dalından kopmalıdır. Ve dal o meyveyi serbest bırakmasını da bilmelidir. O meyve dalından çıkmıştır ama dalına ait değildir, olmamalıdır. Dolayısıyla ilişkilerimizde de bu böyle. Yani biz ısrarla tutunmaya devam etmemeliyiz. Eğer bir ilişki beni ve karşımdakini gerçekten mutlu ve tatmin etmiyorsa oturup giderebileceğim bir noktadaysa gidermeye çabalarım. Ama değilse de bir e, yoğunlaşan buluttan o su buharı nasıl damla olarak yağmura dönüşüp akıyorsa ve bulutu terk ediyorsa ve güneşin ışığı güneşi terk edip dünyaya ve uzayın muhtelif yerlerine dağılabiliyorsa yani bizim de yolculuğumuza devam etmemiz lazım. Ve bu hakkı benim karşımdaki diğer insana da muhatabıma da tanımam lazım. Seçenekler yaratmaktan kastedilen de bu. Güzel dostum. Çok uzatabiliriz ama zamanımızın çerçevesini bildiğimiz için Toparlayabiliriz. evet. Harika. Çok güzel. Var mı eklemek istediğin şeyler? Yani eklemek istediğim şöyle, zamandan dolayı çok böyle yeni parantezler açamıyorum ama ne kadar süremiz kaldığını ifade edersen ben ona göre Eklemek istediğin önemli şeyler varsa alan açabiliriz kısaca. Ondan sonra toparlarız. o zaman bir şiirle toparlayalım mı? Lütfen, lütfen. Tamam. O zaman e, müsaadenle bir de müzik açacağım şöyle. Harikasın. Geliyor mu ses? Beni oradan Geliyor. Hafif geliyor. hafif geliyor. Peki. Hı, peki. Ey minik yaprak, söyle. Nereden buldun bu dalı delecek gücü? Anlat bize. Nasıl çıktın zindanından dışarı? Nasıl kavuştun o ışığına? Anlat bize. Anlat ki biz de çıkalım kendi karanlığımızdan. Biz de kavuşalım kendi ışığımıza. Ey minik yaprak, anlat bize. Nedir bunun sırrı? Ey yüce servi, başı göğe delen, göğe ulaşan yüce servi. Peki ya sana ne demeli? Sen ki daha dün toprağın altında gizli bir tohumdun. Oysa bugün, oysa bugün nasıl da ermiş başın göklere gururla, nasıl da yücelmişsin böyle, nasıl da yükselmişsin göğe. Bari, bari sen anlat bize. Anlat ki biz de çıkalım kendi kabuğumuzdan. Biz de erişelim kendi göğümüze, kendi yüceliğimize. Ey yüce servi, bari sen anlat bize. Ey kızıl gonca, insanın aklını başından alan kızıl gonca. Sen de, sen de daha dün dalıyla yaprağı arasında minicik bir tomurcuktun. Kimsenin dönüp bakmadığı, kimsenin ilgilenmediği minicik bir tomurcuktun. Oysa bugün nasıl da hayran hayran bakıyorlar sana. Nasıl da kıpkırmızı bir goncaya bürünmüşsün. Nedir bu? Nedir bu? Aşk mı? Aşk bu mu? Aşk kendinden geçmek mi? Bari sen anlat bize. Ah, Anlat ki
Biz de geçelim kendimizden. Biz de erişelim kendi güzelliğimize. Ey minik yaprak, bari, bari sen ol, sen sırrını anlat bize. Ey yüce insan, başı, başı her daim göğe eren, kendini yere göğe sığdıramayan yüce insan. Ey sözüm ona eşrefi mahlukat olan. Peki sende durum nasıl? Bak sen şu minicik yaprağa, nasıl da çıkmış karanlığından, nasıl da ermiş kendi ışığına. Bak şu yüce serviye, nasıl da yükselmiş göğe. Bak şu kızıl goncaya, nasıl da dönüşmüş, nasıl da başkalaşmış. Bambaşka bir güzelliğe erişmiş. Peki sen, insan olarak sen ne yapıyorsun? Sen bu zamanı nasıl kullanıyorsun? Sen ömrünü ne uğruna harcıyorsun? Sen kendinin ne kadar farkındasın? Kendi yüceliğinin, kendi eşsiz güzelliğinin ne kadar farkındasın? Köle misin, özgür müsün? Bir bak bakalım kendine. Sen ne haldesin? Kalbimizi böyle huzurla doldurdun, neşeyle akıttın. Allah razı olsun. Hepimize, Emeğine sağlık, hepimize gönlüne razı sağlık. olsun. Ne mutlu. Harikasın, harikasın. Yani Hepimiz kocaman öyleyiz. alkışlamak istiyorum. Eyvallah. Gerçekten Bu müthişsin. alkış emeği geçen herkese olsun, hepimiz olsun. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ee, Var mı eklemek istediğin, söylemek istediğin, paylaşmak Bu istediğin bir kadar. şey? Tadında Çok bırakalım diye teşekkür ederim. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Harikasın. Ben teşekkür ederim. Küçük bir kapanış yapacağım. Tabii. Ee, Değerli dostlar, Ruhun Şifası isminde bir WhatsApp programımız var. Instagram profilimden de oraya ulaşabilirsiniz. Biz orada çok güzel konular belirliyoruz dostlarımızla beraber. Biz ruhuyla büyüdüğümüz, aktığımız bir akışımız var. Orada belirlemiş olduğumuz evrensel zeka diye bir sırada bir programımız var. Henüz ona sıra gelemedi çünkü çok özel konu ve konuklar hala bizimle birlikte devam ediyorlar. Yüksek ihtimalle önümüzdeki haftalarda çok değerli konuklarımız geliyor olacaklar. Ve çok güzel konularla devam ediyor olacağız. İlk fırsatta evrensel zeka konulu yayınımı da kendim yine çekiyor olacağım sizler için. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Serdar Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben de Bugünlük teşekkür ederim. programımız bu kadar. Sevgiler, saygılar sunuyorum herkese, dinleyen herkese şifa olsun inşallah. Umuyorum Amin. hayatlarına şöyle bir katkımız olmuştur, bir değerimiz olmuştur. Ne mutlu hepimize diyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.